Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere e-arşiv faturaların bilançoda aktarımını göstereceğiz. Daha önce Üstad programını size tanıtmıştık. Oradan e-arşiv faturaları indirebiliyordunuz şu şekilde. Bu şekilde gelen faturalar diye indiriyor. Bu şekilde Excel tablosunu açıyoruz. Daha sonra buraya bazen çift atabiliyor. O yüzden şurada veriden aynı olan faturaları tekrarlayanları kaldır diyoruz. Şuradan yenilenenleri kaldır. Şu A ve B sütununu seçiyoruz. 10 tane yenilenen değer bulundu. Kaldırıldı diyor. Tamam. Yani aynı olanları kaldırmış oldu. Şu an hepsinden birer tane var. Daha sonra zirveye geliyoruz. Zirvede genel muhasebeden, fatura Excel'den. Şurası boş gelecek. Biz daha önce doldurduğumuz için geldi. Buraya ben e-arşiv fatura aktarımı yazdım. İşte siz nasıl tanımlamak istiyorsanız o şekilde yazabilirsiniz. Excel sayfa adı Shet1. Benim Excel sayfa adım Shet1'di. O yüzden oraya yazdım. Orada ne yazıyorsa, Excel sayfasında ne yazıyorsa sayfa adı da onu yazıyoruz. Sonra buradan Excel tanım tablolarını açıp bu sayfayı tanımlıyoruz. Burası boş geliyor. Bunları biz tanımlıyoruz. Yani bunu şu şekilde tanımlayabiliriz. Daha kolay olur. Excel dosyası aç, kontrol amaçlı. Hangi tablo açılacaksa o tabloyu açıyoruz. Buraya gelen tabloda şurada yazıyor zaten sütun 1, 2, 3, 4 diye. Şuradan evrak tarih sıranı 4 hangi sütunda? 4. sütunda oraya 4 yazıyoruz. Evrak sıra numarası 3. 3. sütunda oraya 3 yazıyoruz. Açıklama 1. sütunda. Daha sonra vergi TC 2. sütunda onları yazıyoruz. Sonra evrak türü ve kapatılacak hesapları yazıyoruz. Bu alış faturaları olduğu için alış faturaları, satış faturalarını da aktarabilirsiniz. Alış yazıyoruz. Kapatılacak hesap 100 hesap kodu. Alacaklı çalışıyor. Alt hesapları otomatik oluşturuyorsun mu? Hayır. Detay hesap kodu 101. Daha sonra matrah tutarı. Matrah bakıyoruz. Matrahımız kaçıncı sütunda onu yazıyoruz. Matrahımız 6. sütunda. Borçlu çalışacak. Bağlantı KDV'si de 8. sütunda. Burayı da bu şekilde dolduruyoruz. Daha sonra matrah muhasebe hesap kodlarını yazıyoruz. Hangi hesap kodları tanımlıysa onları yazıyoruz. 0'lı, 1'li, 8'li ve 18'li diye yazdık. Karşısında KDV muhasebe hesap kodları 191 indirilecek KDV'leri 1'li, 8'li ve 18'li diye yazıyoruz. Daha sonra tanım tablolarını kaydet deyip kapatıyoruz. Aynı ilk önceki sayfaya geri döndük tekrardan. Buradan e-arşiv fatura aktarımı bu seçtiğimiz programı yapıyoruz. Alışlarımızda. Tarih olarak da hangi tarih aralığıysa o tarihi seçiyoruz. Daha sonra Excel dosyası için şuradan Excel dosyası için göz atacağız ama buradaki bu tablo açıkken oraya aktarım yapmıyor. Bu tabloyu kapatmamız gerekiyor. Kaydederek kapatıyoruz tabii ki de. İşlem yaptığımız için. Keşke kaydetmeseydik. Daha sonra Excel dosyası için göz atlıyoruz. Buradan e-arşiv şu şekilde geriye gelip göstereyim. Yine o e-arşiv dosyası içinden seçiyoruz. 10 adet hesap kodu boş olan kayıt bulunmuştur diyor. Bu da aynı faturada 1'li 8'li KDV'ler olabiliyor. Onları atmamıştır. Sonra bu şekilde geliyor. Burada kırmızı yananlar bu hesap kodları atılmayanlardı. Bunları bu şekilde tanımlayabiliyoruz. Beytullah Özcan yani fatura içeriğini biliyorsanız o şekilde de yazabilirsiniz. Ama bilmiyorsanız herhangi bir hesap kodunu atın. Daha sonra fişe aktardıktan sonra düzeltme yapabilirsiniz. Zaten faturaları kontrol edeceğiniz için. Aynı şekilde.
Aynı şekilde buraya da yazıyoruz. Başka var mı? Şurada Adalılar Kuruyemiş. Adalılar Kuruyemiş de 1'li ve 8'li oluyor. Ama hepsini ben bir tanesini tanımlıyorum. Daha sonra fişe aktardıktan sonra Faturalı tek düzeltiyorum. tek chat Kontrol etmek ediyorum, lazım. evet. Bu şekilde bize kolaylık sağlıyor. Evrak numarasını, vergi numarasını, açıklamasını yazmıyoruz. Sadece gidip kontrol ediyoruz. İşte yanlış attıysa KDV'si şu şekilde. Sadece faturada birkaç tane KDV varsa onları atmaya sıkıntılı oluyor. Onları da bu şekilde düzeltebiliyoruz. Tek KDV'li olanları direkt atıyoruz. Sonra Tek KDV'li olanları sorunsuz atıyor. Bu şekilde. fişe. Daha sonra fişe aktar deyip 20'ye bu şekilde 20'ye fişe YMF fişine geliyor. geliyor. Buraya açıklamayı yazabilirsiniz. E-arşiv Ondan alışıyor. ya da mal alışları da diyebilirsiniz. Daha sonra bu şekilde buradan kontrol edebilirsiniz. İşte bu ikili attığımız, mesela az önce 153.08 bunu tek atmıştık mesela. Buna işte insert deyip açıp tekrardan hangisindeyse, mesela 2 KDV'li bir de 1'li KDV'liydi kuru yemiş olduğu için. Bunu bu şekilde yazabilirsiniz faturada ne yazıyorsa. Faturayla karşılaştırdık. Faturayla karşılaştırıp bu şekilde yazabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın. Hoşça kalın.